7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Herkese selam millet. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifler yerindedir umarım. Bugün Motofoto'nun birinci bölümünü çekmeye gidiyoruz. Birinci bölümünü çekmeye gidiyoruz diyorum ama şimdi hemen dikkatli izleyicilerimiz diyecektir ki abi sen gidiyoruz diyorsun da şu anda dönüş yolundasın. Evet abi dönüş yolundayım. Dönüş yolunda giriş anonsunu tekrar çekiyorum çünkü GoPro bana kelek yaptı. Sabah gelirken çektim aslında bu giriş anonsunu. GoPro'da herhalde memory kartın hızı yetmiyor ona. 4K 25 FPS aldığım zaman bir error veriyor. Kaydı durduruyor. Bugün de öyle olmuş. Peki abi niye 4K 25 FPS aldın GoPro'yu diyecek olursanız bugün Fujifilm'le de çekim yapıyorum biliyorsunuz. O Fujifilm'le de 25 FPS 4K ikisi birbirini tutsun diye öyle bir şey yapayım dedim. Ama GoPro bana kelek yaptı bugün. Neyse çok büyük problem olacak bir şey değil. Şimdi Karaköy'deki çekimi bitirdim ama şimdi siz daha yeni izleyeceksiniz onu. Şimdi buradan Galata'ya geçiyorum. İlk çekim olarak planladığımdan daha güzel gidiyor açıkçası. Şöyle bir durum var. Onu da hemen size söyleyeyim. Bu aslında bir pilot bölüm. Pilot bölümde ne diye soracak olursanız Netflix izleyicileri çokça görüyorlar bunu. Mesela bir diziye başlarsınız. Bilmem kaç bölümlük, bilmem kaç sezonluk bir dizi. Her bölümde o bölümün başlığı yazar, konusu yazar. İlk bölümde pilot bölüm yazar. Pilot bölümde şudur. Mesela bir dizi projesi başladığı zaman, bir şey yapıldığı zaman ilk önce ilk bölüm çekilir. O ilk bölümü yapımcılara gönderilir. İşte Netflix'e gönderilir, Premiere'e gönderilir, falancıya gönderilir, filancıya gönderilir. Bunlardan biri onay verirse ikinci, üçüncü bölümler çekilmeye başlar. İşte bizimki de o durum. Bugün bu bir pilot bölüm. Peki ben neye güvendim de bu saatte çekim yaptım? Birincisi akşam 21.45'te canlı yayın var YouTube'da. Ona yetişmem lazım. Yani bir akşam çekimi yapsaydım hem çok fazla yorulmuş olacaktım hem de iki ayağım bir pabuca sığacaktı. Böyle alelacele bir şeyler yapmış olacaktım. Bu bir. İkincisi yarın yağmur var. Yarın öbür gün hava yağmurlu. Bugün çok güzel güneşli bir hava var. Üçüncüsü de gölgelere güvendim. Yani biraz daha böyle işte binaların düşürdüğü gölgeler, insanların düşürdüğü gölgeler vesaire gibi şeylere güvenerek hadi dedim bu çekimi yapayım dedim. Dördüncüsü de dediğim gibi ilk bölümün günahı olmaz arkadaşlar. İlk bölümde bir şeyler deniyoruz en nihayetinde. Deneye deneye doğru yolu bulacağız. Şimdi Galatasaray Lisesi tarafından çıktık. Galata'ya doğru gitmeye çalışıyorum. İnşallah bir şekilde oraya varacağım. Bu arada Karaköy'e gittiğinizde motoru park ettiğim yeri şimdi bak görüntülerden böyle kurtarabildiğim görüntülerden azıcık göstereceğim. Orada Galata Port'un kenarında park ettim. Çok güzel bir yer buldum orada. Demirli falan hatta yanında zinciri olan varsa motorunu oraya zincirleyebilirdi. Bir de yani zaten kapıya da yakın silahlı özel güvenlik bekliyor orada. Yani bayağı güvenli bir yer. Yani ben çoğu yerde böyle açar tekno takibe bakarım falan. Ya neredeyiz? Motor duruyor mu falan diye. Hiç bu sefer yani hakikaten bayağı gönül rahatlığıyla bıraktım motoru orada. Evet millet ben şu anda Galata'dayım ama size Karaköy'den videoyu başlatıyorum. Buyurun iyi seyirler. Bak silahlı güvenlik. Şöyle koyalım şöyle. Çok iyi yapmışlar abi burayı. Ama biraz dar mı olmuş sanki? Perfecto. Burası en güvenli park yeri. Silahlı koruma var. Evet millet. Motoru bıraktık şimdi buraya. Şimdi fotoğraf makinesini kuracağım bir yerde bir bankta falan. Oradan devam et. Kolay gelsin. Bakın abi burası 10 numara park yeri bak. Buraya motorlarınızı bırakabilirsiniz böyle cincik gibi. Şimdi şurada bir yerde bir bank falan bulup şu fotoğraf makinesini kurma işlemlerine başlayalım. Şimdi abi bakın kas taşımak için şu aparat çok önemli. Bunu herhangi bir nalburdan 2 liraya 3 liraya alabiliyorsunuz. Şimdi çantamızı açalım. Çanta bu. Nelerimiz var? Godox mikrofon setimiz var. Mikrofonun kabloları var. Şarj aletleri var. Yedek pilimiz var. GoPro ekipmanları var. Burada da Fujifilm X-T4'ümüz var. Bugün bu çekimin kahramanı bu olacak arkadaşlar. Şimdi yapacağımız şeyler. 1. Godox mikrofon. Şimdi diyeceksin ki abi senin mikrofonun var. Sesin geliyor.
Mikrofon niye ekstra mikrofon niye takıyoruz? Şimdi bak, bununla ilgili sistem şu. Siz şu anda GoPro'dan sesimi alıyorsunuz ama ben arada bazı görüntüleri Fujifilm'le çekeceğim. Fujifilm'le çekeceğim için şunu, vericiyi yakama, alıcıyı da makineye takacağım. Şimdi makineye taktığım zaman da bunun bir kablosu var, tamam mı? Bunu ne diyor burada? Bunu hep ben karıştırıyorum. Bazen yanlış yere takıyorum, sonra milletin kulağı kanıyor Twitch'te. Bak, fotoğraf makinesi olan yere. Bunu buraya takıyorsun. Tamam mı? Bunu buradan açıyorsun. Bak, Godox dedi. Bunu da makinenin üstüne, bu tetikleyici taktığımız yere, flash taktığımız demiyorum, bakın. Aklınızda olsun. İyi fotoğrafçı flash kullanmaz. Bunu buraya taktık. Gördüğünüz gibi kırmızı yanıyor. Şimdi ben bunu açtığım zaman mavi yanmaya başlayacak. Bak. Çünkü eşleşecek. Maviye döndü. Evet. Tamam. Şimdi bunu nasıl takıyorum, nereye takıyorum onu bu kameradan size göstereceğim. Evet. Şu anda buradan ses alıyorsunuz. Bunu da buraya takıyorum. Tamam. Yalnız bunda bir şey var. Dikkat etmezsen düşebiliyor bazen. GoPro'nun mikrofonu burada takılı. Fujifilm'in mikrofonu burada takılı. Tamam. Şimdi bugün bazı yerlerde GoPro'yu kapatıp buradan konuşmaya başlayacağım. O zaman sesi tam alsın diye, herhangi bir sıkıntı olmasın diye buna da mikrofon taktım. Ama genelde bugün buradan alacaksınız. Fakat şöyle bir durum var. Ben işte şu göğüs aparatını aldım. Bununla beraber bir de GoPro'ya yedek pil aldım. Fakat o yedek pil gelmedi. Bunca zaman niye almadım, o da ayrı konu. Bak, makinenin bile yedek pillerini yanımda taşırken GoPro'ya yedek pil vakti zamanında da almamışım. O da benim hatam. Ondan dolayı bugün herhalde GoPro'nun şarjı bitecek bir yerden sonra. O bittikten sonra da böyle bir işte bir yerde bir kahve molası bilmem ne vereceğiz ki ben bunu şarj edebileyim. Şimdi hazırlıklarımız, buradaki hazırlıklar tamam. Etrafta bir şey unuttuk mu? Unutmadık. Şu Godox'un şeyini koyalım. Bu arada bu Godox Movlink M2. Böyle bir set de geliyor. Bu şarj cihazı, saklama şeyi değil. İçinde 2 tane mikrofonu var. Yani atıyorum bir konukla bir şey yaptığımız falan. Yanında biri daha var. 2 tane vericisi var. 2 verici bir alıcıyla çalışıyor. Fiyatı da uygun. Yani bu, yani uygun dediğim diğer muadillerine göre uygun. Fena değil. Şimdi tabii ben bütün gün bu tripodla elimde dolaşmayacağım. O tripodu çıkartıp cebime koyacağım. Çünkü onunla beraber fotoğraf çekmeye çalışırsam olmaz. Güzel olmaz. Şimdi diğer konu, kask konusu. Kaskı nasıl koyacağız, değil mi? Şimdi bu büyük sıkıntı. Bütün gün abi kask elinde mi taşıyacaksın? Koluna mı sokacaksın? Böyle mi yapacaksın? Şöyle mi yapacaksın diyeceksiniz. Haklısınız. Benim de öyle bir niyetim yok. Abi ne yapacağım biliyor musun? Şimdi şu kamerayı biraz daha şöyle eğelim. Şu ekipman. Şöyle göstereyim, bak buraya netlesin. Tamam. Bunu alıyorum. Buradan geçiriyorum. Tamam bak. Şuradan geçirdim. Tamam. Bunu da buradan geçiriyorum. Okey. Şimdi ben gezeceğim. Kask da benimle beraber burada gezecek abi. Yani bana çok fazla bir ağırlığı olmuyor. Direkt sırtımda çünkü. Böyle engellemiyor, etmiyor. Böyle bayağı bir yerde dolandım ben vakti zamanında. Hiçbir şey yok. Yani sistem şu. Tamam. Bak bu güzeldir. Bu Nalbur'dan aldığınız 2 liralık şeyle oluyor bu. Ben makinalarda askı kullanmıyorum. O boyun askıları bu makinaları düşürmek için var. Böyle küçük bir askı kullanıyorum. Bunu B&H'ten aldım yurt dışında, Amerika'dan. Onunla beraber böyle bunu da kullanıyorum. Mesela bak şimdi ilk çekimimizi yapalım abi. Buna framing diyorlar bak. Çerçeveleme. Şimdi bak buradaki bu frame'in arasından bir de bak şu abinin geçişini yakalarsak 10 numara fotoğraf olur. Şimdi bir bunu böyle çektik. Bir de bunu açık atabiliriz. Bak. Bak gölgeler. Her mimaride bir sanat vardır. Yani hayatın içerisindeki sanatı bu görmeniz lazım.
Mesela bak şu eski tarz kepenkler bana hep dramatik gelmiştir. Mesela bak burada eskimiş bir kapı, bina. Mesela buradan güzel fotoğraf çıkar bak. Şöyle biraz daha girelim. Diyorum ya hayatın kendisinde bir sanat var diye, işte bu o. İyice yakınlaş. Bakış açınızı değiştirin. Perspektif yaratın. Mesela bu renkli bir fotoğraf ama çok monokrom duruyor. Mesela şu kapı. Standardın dışına çıkın. Şöyle bir açıdan. Bunlar hep hayatın içerisindeki fotoğraflardır. Bunlar sizi besler. Sadece bakmayı bil, görmeyi bil. Mesela bir sürü yeni binanın yanında. Mesela bak şöyle bir tezat bir fotoğraf çekebiliriz bak. Şöyle bir fotoğraf olacak. Eski bina ve yeni bina. Tarihe meydan okuyan bir bina ile framing yine benim çok tercih ettiğim çekim tarzlarından burada. Hoppa. Şimdiki ganimetler bunlar. Bak buradan bir fotoğraf alalım. Işığı gayet güzel vuralım bak. Fotoğrafla alakalı bizim ülkemizde bir ön yargı vardır biliyorsunuz. Aman abi fotoğrafı photoshoplamışsın, sen de fotoğraf mı çekiyorsun falan gibi böyle laflar gelir, yorumlar gelir. Bak şurada eski bir sokak var, girelim. Bu yorumlara fazla takılmayın. Çünkü bu aslına bakarsan birazcık cahillikten, bilmemezlikten gelen bir yorumdur. Çünkü Photoshop programını açtığınız zaman orada kenardaki bütün tool'lar eskiden bizlerin karanlık odalarda fotoğraf editlerken kullandığımız araç gereçlerin şeklindedir. Yani eskiden analog bir makinede siz fotoğrafı çektikten sonra o fotoğrafın ham halini, yani o karanlık odaya girmeden fotoğrafı elinize alamadığınıza göre bu da aynı sistem. Dijitalde de aynı durum var aslına bakarsanız. Fotoğrafı bu size ham bir görüntü veriyor. O fotoğrafı tam editleyip tam harmanladıktan sonra size gelmesi eski sistemi andırıyor. Eski sistemdeki, yani onun için şunu diyebilir miyiz? Photoshop bilmeden fotoğrafçı olunmaz. Evet, aslında bakarsan diyebiliriz. Şimdi mesela burada da güzel bir kare buldum. Mesela burayı siyah beyaz çekmek istiyorum. Onun için buraya geldim. Tabi bu arada bugün bu siyah beyaz çekeceğim dedim ya. Onun bir olayı daha var. Şimdi onu da anlatacağım size. Bence gayet güzel bir kare oldu. Güzel değil mi? Buyurun. Teşekkür ederim. Bana gelen sorulardan biri, bazı fotoğrafın siyah beyaz, bazı fotoğrafın renkli olmasına nasıl karar veriyorsun diyorlar. Abi o tamamen içgüdüsel. Yani ben o an buraya baktığımda ne görmek istiyorsam, ne hissediyorsam aslına bakarsanız onu çekiyorum. Bir de böyle bir yer bulduğunuz zaman bir sürü fotoğraf çekin abi. İçinizden o an ne geliyorsa, ne tür bir görüntü geliyorsa, ne renk bir görüntü geliyorsa onunla çekin. Bunların sabit bir kuralı yok arkadaşlar. Fujifilm'de şöyle bir durum var. Fujifilm 1930-34'lü yıllara kadar sadece makinalara film üreten bir şirketti. Onun için adı Fujifilm. Film üretiyordu. Yani bu film üretmede nasıl? Mesela bugün gördüğünüz o siyah beyaz fotoğraflar, sepya fotoğraflar, işte
monokromlar, işte değişik değişik renkler. Şimdi bir sürü kafanızı karıştırmayayım isimlerini söyleyerek. Sonra yıllar geçti. Yıllar geçtikten sonra dijitale geçtiklerinde de Fujifilm dijital makine üretmeye başladı. Tabii artık film satılmıyor, film yok. Bütün bu eski filmleri buralara simüle etmeye başladılar. Buralarda yani artık dijital makinelerin içinde eski filmlerin bütün simülasyonları var. Onları açıp buradan tekrardan kullanabiliyorsun. Bu da sana ne sağlıyor? Hızlılık sağlıyor. Yani bir fotoğraf çektiğin zaman Photoshop'la ekstra zaman harcamana gerek kalmıyor. Sen böyle işte buradan çektiğin hazır bir renk paletiyle o fotoğrafı servis edebiliyorsun. Bak mesela bana en çok gelen sorulardan biri de takip cihazı kullanıyor musun sorusu oluyor ya. Onunla alakalı hemen şöyle bir şey yapayım. Motoru biliyorsunuz gittik Karaköy'e bıraktık. Geldim abi şöyle kullanıcı adımı saklayayım. Geldim buraya. Bakıyorum motor nerede? Aynı yerde duruyor, tamam mı? Herhangi bir sıkıntı yok. Buradan bakıyorsun, oh diyorsun, içim rahat, devam. Mesela bak burada da bu tarihi yer bak. Buraya girelim. Evet abi. Şimdi ben böyle yerlere girdiğim zaman bir artısı da şu oluyor. Beni turist zannediyorlar abi. Turist zannettikleri için rahatça çekim yapıyorum. Bak abi. Çok güzel kapı. Bak bu kapının fotoğrafı güzel çekilir. Buyur abi sağ ol. Selamünaleyküm. Bak bu kapıda mimari bir hata var. Çekerken dedim ki ben mi hata yaptım? Bak kapı düz duruyor. Buradaki şey yamuk duruyor. Büyük ihtimal o kapı bilmem kaç sene önce yapılmış. Alttaki tutamak günümüzde yapılmıştır. Kesin bilgi yayalım. Yine biraz perspektif katalım. Bu arada bir kare bulunca 10 tane fotoğraf çekmek de tabii günümüzün hastalığı, günümüzün rahatlığı diyebiliriz. İstanbul'un yine en sevdiğim yerlerinden biri. Karaköy iskelesi. Abi bayılıyorum buraya bak. Vapurun kalkışına bak, bak, bak. Bak, bak, izle bak. Bu arada ben genelde böyle sokak fotoğrafı fazla çekmem. Bunu çekmememin bir yanı da yine maalesef ki eski makinalarım ve bugün artık bir Fujifilm sahibi olmam. Fujifilm sahibi olmam buna çok büyük bir artı kattı çünkü çok hafif ve kompakt bir makine ve diğer makinelerden çok daha iyi işlev görüyor. Bu X-T4'ü nasıl aldım ve niye alma kararı verdim diye soracak olursanız o da Koray Birant yüzünden. Sağ olsun Koray Birant, Koray abimiz. Bu makineyi öyle bir alladı pulladı ki dedi ki bu makineyi ya almalıyım ya almalıyım. Dayanamadım, aldım. Aa bak mesela burada çok güzel bir sürü fotoğraf karesi var burada bak. Bunlar var ya efsane fotoğraflar çıkar burada. Bak motorlar da buraya park etmiş. Tabii şu abi ablalarımız oraya geçmeseydi çok daha iyi olacaktı ama acaba gidip şey mi desem, hi I am street photographer. Bak 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 fotoğrafa bak bak. Abi çok iyi değil mi? Bak şimdi şöyle burnunu da alsak. Bak.
sahile geldik. Sahil tarafı tabii daha rüzgarlı olduğu için şu mikrofonuma dead cat'i taktım. Buna dead cat deniyor arkadaşlar. Rüzgarı önlüyor. Rüzgarlı yollarda, rüzgarlı yerlerde o fıçı 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 rüzgar sesini temizleyip daha temiz bir ses çıkmasını sağlıyor. Onun için bunu taktım şimdi. Şimdi öyle böyle derken Galata Köprüsü'ne geldim. Şimdi bu Galata Köprüsü'nün altından başlayıp yukarıya çıkacağım. Yukarıda zaten biliyorsun klasik İstanbul'un olmazsa olmaz manzaralarından balık tutan insanlar. Onları biraz fotoğraflarız. Aşağıda birkaç fotoğraf çekeriz. Ondan sonra burada işte buraya motorla gelirseniz falan motoru burada nereye koyarsınız falan onu göstereceğim. Aslında çok büyük bir park yeri yok da kenarda böyle kısa park yapmaya falan izin veriyorlar. Şimdi geldim Galata'nın alt tarafına. Hadi bakalım. Şimdi alt taraftayız. Burada görüyor musunuz bilmiyorum ama her yer misina. Herkes balık tutuyor. Hatta şurada da birisi devamlı GoPro'sunu suyun altına atıp çıkartıyordu. Bak az önce çektiğimiz vapur. Onun yanında da Sarıyer vapuru. Sarıyer vapuru kalkıyor. Çok güzel ya. O Fatih, o Sarıyer. Burayı yeni gördüm. Burası çok güzelmiş. Gemi gibi yapmışlar ucunu burnunu. Aa süper ya. Benim deniz fobim var biliyor musun? Ben mesela İzmirliyim ama yüzmeyi bilmem. Yani benim şu anda burada durmam bile hakikaten sizin hatırınıza. Yoksa acayip geriliyorum yani. Bakın burası da çoğu moda çekiminde falan kullanılan bir merdivendir. Son yıllarda fotoğrafçılıkta kurallar bayağı bir esnedi. Bu sadece ülkemizde değil, dünyada da esnedi. Eskiden mesela ne vardı? Sabit kurallar vardı. Atıyorum bir insanın portresini çektiğin zaman, yani bir insan atıyorum büst portre sadece yüz çekmek değil, büst portre de olabilir. Mesela birinin büst portresini çektiğin zaman dirsekler kesilmez, omuz kesilmez, şu kesilmez, bu kesilmez diye değişik kuralları vardı bu işin. Son yıllarda dediğim gibi bu kurallar pek geçerlilik görmemeye başladı. Ki bana soracak olursan da gerçekten ben de hayatım boyunca hiç o kurallara uymuş bir fotoğrafçı değilim. Mesela portreden örnek verdim ama manzara fotoğrafçılığında vesairede genelde öndeki obje net olur, arkadaki flu olur derler falan. Aslına bakarsan bazen yani o kompozisyonuna bağlı. Bazı zamanlarda da öndeki objeyi karanlığa düşürmek, öndeki objeyi blurlaştırmak, flulaştırmak çok daha da güzel bir etki katıyor. Şimdi az önce dedim ya buraya gelirseniz motoru nereye koyarsınız diye. Aha bak oraya. Motorları böyle o kenara koyduğunuz zaman orada izin veriyorlar. Genelde bir şey demiyorlar. Bak abi mesela balık tutmaya gelmiş. Motoru orada duruyor. Dün bu etkinliği düşünürken ne yapacağım, ne edeceğim, nasıl olacak, ne bitecek, nerelere gideyim falan diye aklıma şöyle bir söylem geldi. Arkadaşlar böyle çekimler, böyle atraksiyonlar size
münferit olarak sosyalleşmenizi sağlıyor. Münferit sosyalleşmek var. Çok enteresan ve doğru bir laf aslına bakarsanız. Yani günümüzde bize en çok lazım olan şeylerden biri değil mi? Münferit sosyalleşmek. Yani bu işte politik communicate'den kaçmak, insanların böyle garip garip triplerini dinlemektense kendi başıma takılayım demek. Hatta pandemi de galiba birazcık bize bunu öğretti. Yani böyle işte biriyle bir yere gittiğin zaman onun seninle olan sidik yarışını çekmektense yalnız başıma takılayım demek. Bunları tercih eder olduk. Mesela ben kendi adıma açıkçası ben bunu tercih ediyorum. Bu bağlamda da eline işte motoruna binip eline fotoğraf makineni alıp böyle bir çekime çıkmak, böyle sosyalleşmek çok daha verimli bence. Bu arada demeyin yani abi bizde sendeki gibi makineler mi var? Ya biz nasıl çıkalım da nasıl sosyalleşelim, nasıl çekelim? Bende bu makineler var. Ben bu işi profesyonel olarak yapıyorum. Benim mesleğim bu olduğu için bu makineler bende var. Ama yani bunu cep telefonunla da yapabilirsin. Ne bileyim eski bir fotoğraf makinen vardır çok eski, onunla da yapabilirsin. Yani bunun bahanesi olmaz. Buna aslında bakarsan biraz bahane bulmak oluyor. Bahane bulmayın abi. Alın elinize makinenizi, telefonunuzu, binin motorunuza, mis gibi keyifle böyle bir gün geçirin. Şimdi Karaköy tarafına tekrar geldim. Burada birkaç fotoğraf daha çekeceğim. Birkaç kare daha alacağım burada. Evet, geleceğimi duyunca buraya bu kadar hazırlık yapmışlar ama sağ olsunlar. Şaka şaka. Şu anda reklam çekimi yapılıyor. Evet, buralarda kast. Gördüğünüz gibi kahve bardakları boş. Yerde de böyle ışıklar kullanılıyor. Bu büyük ihtimal kadraja girdiği için kötü görünmesin diye bunun üzerine böyle kaplamışlar. Çünkü aynen direkt kadrajda flu falan da olsa çıkıyor. Harika. Evet abi, beni merak edenler de, nasıl gezdiğimi merak edenler de aynen şu şekil geziyorum. Kask burada dediğim gibi takılı. GoPro burada göğsümde. Elimde de makine geziyorum. Beni böyle turist zannediyorlar. Şimdi şurada bir kahve alayım. Merhaba. Bir tall latte, bir de mozaik kek istiyorum. Burada evet. Evet millet, şimdi Starbucks'a geldim. GoPro şarjda. Aklınızda olsun, Media Mod kullanıyorsanız bu şekilde Media Mod'u çıkartıp şarja takarsanız daha hızlı şarj oluyor. Çünkü Media Mod olduğu zaman bu onu çalıştırmaya falan çalışıyor. Ondan biraz daha uzuyor şarj süresi. Yoruldum. Yorulduğum için şimdi bir kahve söyledim. Kahvenin yanında bir de mozaik kek söyledim. Çünkü biraz şekerimin yerine gelmesi lazım. Şeker enerji verir. Enerjinizi yerine toparlamak için bunu yemeniz lazım. Bir kahveyle bir keke 70 lira verdim az önce. Çok saçma. Günümüz güzel geçiyor gibi. GoPro'nun şarjı dolduktan sonra Galata'ya geçeceğiz. Galata'da çekim yapacağız. Ondan sonra da eve. Onun için bugün yoğun bir gün. Şu Galata Kulesi bu tarafta gibi gelmedi bana ama. Burası burada var işte, tamam. Şimdi burada motoru nereye koyacağız? Aynen Galata Kulesi'ne geldik. Bak bir sürü motor girmiş oraya. Geç abi geç.
Şöyle şuraya yerleştirelim bence. Bak orası güzel. Güzel yer bulduk. Evet millet, İstanbul'un en güzel tarihi dokularından, en güzel simgelerinden biri Galata Kulesi'ne geldim şimdi. Burada motoru aşağıya bıraktım. Orada böyle bütün motorların bıraktığı bir yer var. Zaten zabıta da burada. Bir şey demediler. Demediklerine göre demek ki oraya motor bırakılıyor. Şimdi buraya geldim ama sadece kuru kuru kule çekmeyeceğim ben. Kulenin de fotoğrafını çekerim tabii ki de ama yani kuleyi çekmeye gerek yok. Ben aslına bakarsanız buradaki sokakları, buradaki esnafı çekmeye geldim buraya. Çünkü buranın o bana tarihi dokusu, o böyle insanları, buradaki eski esnaf, böyle eski Taksim'den kalma esnaf falan böyle bana bayağı böyle bir keyif veriyor. Hoşuma gidiyor. Şimdi size biraz onları fotoğraflamaya çalışacağım. Hadi bakalım, buyurun. Evet abi, şimdi burada güzel bir Galata Kulesi fotoğrafı çekelim. Burada insanları biraz koyulaştırıp şöyle yaparsak şöyle bir kule fotoğrafı alabiliriz belki. Şimdi bak, burada yaptığım şöyle bir teknik var. Aşağısı gördüğünüz gibi inanılmaz insan. İnsanları buradan çekip şu şekil bir kule fotoğrafı aldım. Yani böyle aşağıdan çekmektense yukarıdan çekmek daha verimli oluyor. Yeah. Thank you. You're welcome. Tam adamını buldun ha. Hold on. Yeah. You're welcome. You're welcome baba. Tam adamını buldu. Akıllı adammış. Elinde makinesi göreni geldi istedi. Şimdi biliyorsunuz bu analogdan dijitale geçmek diye bir evrim vardır fotoğrafçılıkta ve hatta çoğu fotoğrafçı da bu geçişte bayağı zorlanmıştır. Böyle şey falan derler, abi işte ya ben analogcuyum, dijitale geçmek istemiyorum, dijitale geçmeyeceğim falan. Bana bu hep böyle enteresan gelmiştir. Ne alaka falan diye. Fakat ben de bunun şöyle bir varyasyonunu yaşadım. Aynalı makineden aynasız makineye geçmekte. Hatta çok uzun sürede direndim bu konuyla alakalı. Yani dedim ki yok abi geçmeyeceğim. Çünkü şöyle şeyler vardı. Şimdi aslında sistemi anlatmak lazım ilk önce. Şimdi eskiden gördüğünüz makinalarda lensten gördüğün görüntü 1, 2, 3 aynadan sekerek sana geliyordu. 3 tane aynadan görüntü sekerek sana geliyor. Şimdi bu da ne demek? Sen karşıda gördüğünü eş zamanlı burada vizörden görebiliyorsun. Bak vizör nasıl? Kaskta da vizör var, fotoğrafta da vizör var. Gördün mü? O bizim baktığımız yere vizör deniyor. Şimdi ilk aynasız makineler çıktığında da o vizör şeydi, böyle gecikme sağlıyordu. İşte böyle eş zamanlı gitmiyordu. Mesela bir yere bakıyorsun, bir saniye, böyle yarım saniye falan geride kalıyordu. Ve bu beni acayip irite ettiği için ben şey yapmadım. O uzun süre aynasız makineye geçmekte direndim. Fakat diren bir yere kadar gelişime de karşı koyamıyorsun. Koymamak da lazım. Abi Fujifilm, bu X-T4 kullanıyorum dedim ya. İşte şuradan bir uzaklaşayım. X-T4 kullanıyorum dedim ya. Bu işte kaç yılının 2 sene öncesi çıkartılan bir makine. İşte bir ve FineWire, içine güncelleme de yapılabilen bir makine. Abi adamlar olayı aşmış. Adamlar artık dışarıda ne görüyorsan vizörde aynı şekilde aynısını görüyorsun. Herhangi bir gecikme yok. Herhangi bir böyle öksürme, aksırma, tıksırma yok. Böyle bir şey yok. Ne derler ona? Normal fotoğrafçılık doğasını, fotoğraf makinesi kullanmanın doğasını engelleyen, değiştiren bir durum yok. Onun için hayran kaldım ve artık aynasız makineye geçiş yaptım. Abi artıları çok fazla. Yani bak bugün 2 saattir falan çekim yapıyorum herhalde elimde. İşte ara sıra böyle monopoto alıp video da kaydediyorum ve yorulmuyorum abi. Yani eğer ben şimdi bunu 5'te Mark 3'ümle çekmeye kalksaydım, bir zaten video çekimi bu kadar başarılı olmayacaktı.
Onlardaki bundaki o optik odak onda yok. Böyle devamlı seni odaklaması, netlemesi durumu onda yok. Onu böyle odaklamayı devamlı elimle ayarlamak zorunda kalacaktım. İkincisi çok ağır abi. Şimdi bak fotoğrafını koyuyorum onun. Yani hakikaten bilek gücü, kas gücü, kol gücü falan lazım. Bu arada bak Doğan Apartmanı'nın oraya geldik. Burası da Beyoğlu'nun en tarihi apartmanlarından biri. Ya bildiğiniz bütün ünlüler hemen hemen de burada oturuyor. Okan Bayülgen'in falan 2 tane evi var burada. Burada yaşıyor. Çok güzel bir binadır bu. Bunun avlusu falan böyle. Hatta bak drone görüntüleri bulursam bunun böyle buraya bir koyayım bak. Şöyle bir bakın abi. O güzellik seni severim ben. Evet millet, bugünü sonlandırıyorum artık. Bitiş anonsunda Galata Kulesi'nin eşsiz manzarasıyla yapayım dedim. Arkama aldım Galata Kulesi'ni. Güzel, keyifli bir gündü benim için. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız lütfen bana yorumlarda bildirin. Artıları, eksileri, şunlar olsun, şunlar olmasın dediğiniz noktaları lütfen benimle paylaşın. Büyük ihtimal devam edecek. Büyük ihtimal devam edecek bu proje. Çünkü sizden gelen tepkiler onu gösteriyor. Ben de inanılmaz keyif aldım. İlerleyen projelerde çok daha farklı yerlere gidebiliriz. Farklı çekimlere sokabilirim sizleri. Bir moda çekimine sokabilirim. Bir ürün çekimine sokabilirim. İstanbul'un daha güzel böyle değişik tarihi mekanlara, güzel dokularında devam edebiliriz. Bazen böyle mesela motosiklet çekimi de yapabiliriz. Gibi. Bu yani ucu açık bir sonsuz kuyu. Durum böyle. Burası acayip Arap turist kaynıyor. Bir de beni böyle elimde kameralarla falan filan gören, hatta özellikle de şurada şu bitiş anonsunu yaptığımı gören herkes abi bak YouTuber, abi bak YouTuber diye birbirlerine söylenmeye başladılar. Herkeste böyle bir ilgi alaka durumu var. Ama gelip konuşmuyorlar. Yani bir kişi geldi sordu abi YouTube hangi kanal dedi, hemen abone oldu falan böyle. Yani en girişken bir kişiydi. Yani şu kadar kalabalık içerisinde bir kişiyken diğerleri böyle abi bak YouTuber falan diye birbirlerine gösteriyorlar. O böyle enteresan. Onun dışında bir abonem yazdı. Abi Karaköy'deyim neredesin diye, dedim ben çoktan Galata'ya geldim. Onunla da denk gelemedik. O da öyle oldu.
Durum bu. Bugün Perşembe. Şimdi ofise gideceğim. Akşama canlı yayın var. Ona hazırlanmam lazım. Her Perşembe de canlı yayında. 21.45'te canlı yayındayız. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi bu serinin devamı için lütfen yorumlarınızı ve beğenilerinizi ve paylaşımlarınızı, arkadaşlarınızla paylaşımlarınızı eksik etmeyin ki biz de devam edelim. Muhabbetimiz hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi eyvallah.